Tarih boyunca toplumun elit kesimlerinde yer alan kişilerce pek çok ezoterik tarikat kurulmuştur. Bu tarikatların hemen hepsinin ortak noktası ise ezoteride saflığı simgeleyen bekareti olan özel ilgileriydi. Genç ve güzel kızlar özel olarak seçilip ritüellerde kullanılırdı. Bu güzel kızlar derin öğretileri olan saplantılı bağlılıklarıyla bekaretlerini isteyerek mi feda ediyorlardı? Bakire kızların seçilmesi sadece bir fantezi miydi? Yoksa yapılanlar daha karanlık bir şeye mi hizmet ediyordu? Sizlerle birlikte bu tarikatleri ve yaptıkları uygulamaları videoda deşifre edeceğiz. Antik çağlardan günümüze kadar insanoğlu doğaüstü olaylara ilgi duymuş, bunların sırlarına vakıf olabilmek adına birçok cemiyet meydana getirmiştir. Eski zamanlardan günümüze kadar deneyimlenmiş metotlar özel yollarla sır olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Doğaüstü güçleri kontrol etmek, anlamak amacıyla birçok farklı ritüel ve uygulamayı her cemiyet kendi tecrübeleriyle harmanlayarak farklı amaçlar doğrultusunda kullanmıştır. Tüm yollarda ortak olarak kabul görülen az sayıda birkaç olgudan bir tanesi de bekarettir. Hemen her oluşum, bakire kızları farklı amaçlar doğrultusunda değişik uygulamalarla kullanmışlardır. Fransa'daki Burgonya Dükü'nün oğlu 3. Philip tarafından Portekiz Prensesi Isabelle ile evliliği şerefine 1430 yılında kurulan Altın Post tarikatının amacı, dünya üzerindeki gizemli nesneleri ele geçirerek tarikatı sırlamaktır. Tarikat, kökenini Yunan mitolojisinde geçen bir olaya dayandırır ve kuruluş tarihini o zaman olarak kabul eder. Yunan mitolojisindeki tanrıların kralı Zeus, Jason'ın atası olan Phrixus'a ölümsüzlük bahşedilmiş altın bir koç hediye eder. Phrixus bu altın koça biner ve Yunanistan'dan Kolhis'e yani Kafkaslara uçar. Kolhis'in kralı güneş tanrısı Helios'un oğlu Aetis'tir. Altın koçu Zeus için kurban eder. Koçun postunu da bir ejderha tarafından korunan kutsal kordaki bir ağaca asar. Eğer bu post kaybolursa Aetes de krallığını kaybedecektir. Altın postu alabilmek için Yunanistan'ın en güçlü kahramanlarından oluşan bir ekip oluşturulur. Bu ekibe Argonotlar deniyor. Jason ve Argonotlar altın post uğruna birçok maceraya girerler. İnanışa göre her yıl Mart ayının 13'ünde postun gizlendiği kayaya ay ışığı vurur ve üzerinde bir bakire ile ilişkiye girilirse akan kan kayayı şeffaflaştırır ve altın post görünür olur. Kökenini bu inanç sistemine dayandıran Altın Post tarikatı üyeleri bu yüzden her ayın 13'ünde gece yarısı 13 bakire kızla dağlardaki ıssız kayalıkların üzerinde ilişkiye girip kutsanırdı. Ku Klux Klan 24 Aralık 1865'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde kurulan siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı yarı ezoterik, ırkçı bir gizli örgüttür. Büyük üstadı, büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest'tir. Bedford, kabalizm ve pek çok gizli Tibet öğretisi hakkında kapsamlı bilgilere sahip olan uzman bir okülttü. Bunların etkisinde de kalarak kurmuş olduğu temeli ırkçılığa dayanan siyasi yapılanmayı hızla ezoterik bir cemiyet haline getirdi. Esasen çoğu koyu birer Katolik olan örgüt üyeleri zamanla Bedford'un formülize ettiği yeni mistik inanç sistemine adapte oldular. Bu yeni inanç sisteminde ne kadar fazla siyah kurban edilirse, yeryüzünde ne kadar az siyah insan kalırsa Mesih'i o denli mutlu edecekleri mottosu benimsenmişti. Ayrıca yaptıkları özel bir ritüelle esir tuttukları siyahi bakire kızlarla beraber oluyorlar. Buna gerekçe olarak da ne kadar fazla siyahi kızla beraber olurlarsa Mesih'in siyahilerin doğurganlığını o kadar fazla azaltacaklarına olan inançlarını gösteriyorlardı. Ordo Templi Orientis Cemiyeti 1904 yılında kurulmuştur. Tarikatın kurucuları Karl Kenner ve Theodoreus adlı iki Avusturyalı masondur.
Doğu tapınakçıları anlamına gelen tarikat, kendi internet sitesinde bireyin özgürlüğü, ışık, bilgelik, anlayış, bilgi ve güç ile birleşen evrensel kardeşlik vakfı olarak nitelendirse dahi, tarikatın yaptığı ayinler, uğraştığı konular ve tarikatın bilinen üyeleri daha derin bir tarikat olduğunu gösterir niteliktedir. Kökenleri masonluğa dayanan bu tarikatın aslında daha farklı bir amaca hizmet ettiği söylentiler arasındadır. Şöyle ki, yine tarikatın internet sitesine girildiği zaman logo üzerinde bir piramit ve ortasında izleyen tek bir göz olduğu görülmektedir. Tarikat yol olarak her ne kadar Gnostizmi benimsediğini ilan etse de uygulamaları ve kademeleri açısından masonlukla paralel bir hal sergilemektedir. Örneğin hiçbir Gnostik cemiyette olmayan 33 derecelik bir kademe söz konusudur. Tarikatın ilk kurulduğu yıllarda 32. dereceye gelen üyeler 33. seviyeye geçmek için yaptıkları ritüelde 33 gün boyunca 33 ayrı bakire kızla ilişkiye girerlerdi. Günümüzde halen varlığını sürdüren bu cemiyet bu uygulamaya 1928'lerde son verildiğini söylemiştir. Nazi Partisi'nin de kurucusu olan Alman Ezoterik Thule Cemiyeti 17 Ağustos 1918'de Vierjahresisten Oteli'nde tüm Nazilerin manevi babaları ve baş öğretmenleri olarak gördüğü Rudolf von Subedendorf tarafından kurulmuştur. Cemiyet ana öğreti olarak antik Kelt öğretisini kabul etmiş ve kendisine göre uygulamalara yeni yorumlar katmıştı. Cemiyet rahibelerinden medyum Maria Orsic, topluca yapılan ritüeller neticesinde uzaylılardan yahut yeraltı krallığı Agartha'dan aldığı mesajları cemiyet üstadıyla paylaşırdı. Uzaylılar bazen adak yapılmasını ister, Orsic bunu üstada iletir. Her ay ve yıl dönümü için önceden hesaplanmış bazı sayılar baz alınarak cemiyet üstadı cemiyet üyelerinin o kadar çok bakire kızla beraber olması ve kanlarını getirmelerini isterdi. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.